Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa Sağlık Bakanlığı aşı olmayanları fişlemeye başladı. Evet, aşı olmayanları isimleri bildirilecek. Peki kimler nereye bildirecekler? Hemen bunun detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Fransa'da aile hekimleri koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin listesini Sağlık Bakanlığı ile paylaşmaya başladı. Fransa'da son haftalarda ülkedeki Covid-19 aşılama hızının düşüş eğiliminde olduğu görülmesi üzerine hükümet aşı olmayan kişilerin aşı yaptırmaları konusunda ikna etmek için yeni bir bilinçlendirme çalışma yürütmeyi planlıyor. Çalışma kapsamında aşı yaptırmayanların tespiti için aile hekimleri Covid-19 aşısı yaptırmayanların listesini Sağlık Bakanlığı'na vermeye başladı. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu kişilerin mahremiyetini koruması durumunda bu uygulamanın yapılabileceğine dikkat çekti. Hükümet, aile hekimleri ve ulusal sağlık sigortasına güvenerek aşılanmamış kişiler için bir bilinçlendirme kampanyası yürütmek istemektedir denildi. Fransız Ulusal Veri Koruma Komisyonu prensipte hekimler için aşılanmamış hasta listelerinin paylaşmasının anayasadan yana olmadığını da hatırlatıyor. Yani bir fişleme yapılacak. Denilecek ki şu kişiler aşı olmadı ama yasalara aykırı. Devam ediyoruz. Covid-19 aşısı olmayan hastaların listesinin güvenli bir şekilde ve talep edilmesi halinde ilgili hekimlere göndermenin faydalı olabileceğine inandığını belirten yetkililer, uyulması gereken koşulları ve garantileri özellikle de doktorun bilinçlendirme kampanyasından sonra listeyi imha etme yükümlülüğü belirtir deniliyor. Yani aile hekimine işe atıyorlar, listeyi ver diyorlar, sonra ikna etmeye çalışacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar, Fransa'da aşı daveti yapılanların %50'si, yaklaşık %50'si aşı olmadı. Yarısı oldu, yarısı olmadı. Burada aslında sadece Fransa değil, Almanya'da %53 bu rakam. Bütün ülkelerin halkına karşı bir güven sorunu var. Halk siyasetçilere ve sağlıkla ilgili, bu tedbirlerle ilgili yapılan açıklamalara güvenmiyor. Bu anlaşılıyor. Net bir şekilde ortada bu zaten. Çünkü aşı var. Avrupa ülkeleri artık aşının çok büyük oranda nüfuslarının 2-3 katına kadar edinmiş vaziyetteler. Depolarda aşılar duruyor. Ama halkın ülkelerdeki yarısı, yaklaşık yarısı aşı olmaktan imtina ediyor. İşte Fransa Sağlık Bakanlığı diyor ki aile hekimlerine, kimler aşı olmuyorsa listelerini bana ver. Yani bu bir kere insanların kendi sağlıklarıyla ilgili alacakları karara aykırı bir davranış. Fransız anayasasına aykırı bir davranış. İsteyen olur, isteyen olmaz. İnsanların ikna edilmeye de ihtiyacı yok. Herkes her şeyi görüyor, duyuyor. Çevresindeki insanlar var. Şimdi Fransa'da yaşayıp aşıdan bir haber olan kimse var mı? Haberi olmayan kimse var mı? Yok. Şimdi özellikle siyasetçilere güvenilmiyor Avrupa'da arkadaşlar. Dünyanın pek çok noktasında böyle ama artık halk siyasetçilere güvenmiyor. Halk sokaklara çıkmış vaziyette Fransa'da. Alınan bu tedbirleri protesto ediyor. İşte hep anlattık. Yasalarla bu iş zorunlu hale getirilemez. Fransa'da itfaiyeciler, sağlık çalışanları, bazı mesleği yapanlara, itfaiyecilere örneğin polislere, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu hale yasa olarak getirildi. Şimdi bu doğru bir şey değil. İnsanların kendilerinin karar vermesi gereken bir şey. Yani aşı olursun, olmazsın. Ben buna sana yasa getiriyorum, olacaksın. Bu bir sağlık diktatörlüğüdür. Fransa gibi insan haklarına üst seviyede destek verdiğini, insan haklarını üst seviyede tuttuğunu söyleyen bir ülke böyle bir uygulama yapıyorsa diğer ülkelerde yarın öbürsü gün herkes aşı olacak diye yasa çıkartabilir. Görünen tablo bu. Bir kere insan haklarına aykırı. Avrupa Birliği'nin kuruluş mantığına aykırı bir kere. Yanlış. Ben yanlış buluyorum. Kesinlikle bu yanlıştan geriye adım atılması gerekiyor. Artık zorunlu demek sağlık açısından doğru değil. İnsanların kendileri karar verir. Kendi bedenleriyle ilgili bir karar. Çünkü sen karar veremezsin ki. Olacak iş değil. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da yaşayan, merkezi çok yakından ilgilendiren bir haber var. Üzücü bir haber. Fransa'da aile içi şiddetin geldiği noktayı gözler önüne seren bazı rakamları sizlerle paylaşacağım.
Fransa'da özellikle koronavirüs döneminde aile içi şiddetin adeta patlama yaptığı ortaya çıktı. Fransa'da koronavirüs pandemisinde özellikle kadınları vuran çift ilişkilerinde şiddetli ölüm verilerini açıklayan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Le Parisyen'e vermiş olduğu demeçte geçen yıl 102 kadın ve 23 erkeğin ev içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 2020 yılında 102 kadının hayat arkadaşları ya da eski hayat arkadaşları tarafından öldürüldüğü Fransa'da her 3 günde bir ev içi şiddet cinayetle sonuçlandı. Çiftlerden birinin diğerini öldürmeye teşebbüs ettiği 238 vaka kaydedildi ve 193 bin ev içi şiddet vakası mahkemeye taşındı. Ev içi şiddet ihbarlarının sayısı 2020 baharındaki ilk kapanmada %40, 2020'nin sonlarıyla 2021'in başlarındaki ikinci kapanmada ise %60 arttı. Evet değerli izleyicilerimiz, koronavirüs çiftleri çıldırttı diyebiliriz. Diğer yandan geçen yılki ev içi cinayetlerin son 15 yılın en düşük sayısı olduğunu, 2019'da 146 kadın cinayeti işlendiğini belirtti. Ev içi şiddete polis ve jandarma müdahalesinin çok yüksek oranda olduğunu, kolluk kuvvetlerinin saatte 45 vakaya müdahale ettiğini aktaran İçişleri Bakanı, ev, işe, şiddete müdahalenin uyuşturucuyla mücadele operasyonlarından bile daha sık yapıldığının altını çizen bakan, polisin rehin alınan bir kadını veya çocuğu kurtarmadığı gün geçmiyor diyor. Evet, çocuklar da etkileniyor bu durumdan. İçişleri Bakanı bugünden itibaren kolluk kuvvetlerinin ev içi şiddetle ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine öncelik vereceğini, Fransa çapında her polis ve jandarma karakolunda bu tür şiddet konusunda uzman bir polis memurunun özel olarak görevlendirileceğini belirtti. Evet değerli izleyicilerimiz, Fransa'da aile içi şiddet tablosu gördüğünüz gibi her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Maalesef bizim vatandaşlarımız içerisinde de aile içi şiddetin en yoğun olduğu ülkelerden bir tanesi Almanya'dan sonra Fransa. Fransa'da üzücü haberler zaman zaman haber merkezimize geliyor. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Sözün özü, koronavirüs insanları çileden çıkardı ama her ne olursa olsun kesinlikle şiddete karşıyız. Bu ve benzeri durumlarda değerli izleyicilerimiz, bunun hiçbir şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi olamaz. Çok çok üzücü bir durum. Maalesef bizde şöyle bir durum var arkadaşlar, özellikle bizim toplumumuzda. Ya benimsin ya toprağın mantığı var. Uyuşmuyorsa, bir sorun varsa elbette ki evlenmek kadar ayrılmak da normal görülmüyor. Böyle bir sıkıntı var. Yıllarca kadın bir sürü dayak yiyor. Yıllarca kadınlar görmedikleri sıkıntı kalmıyor ama ısrarla çevre baskısı, mahalle baskısı, akraba baskısı, ne derseniz deyin, o evde oturuyor. Gitmek istediğinde de onun yakasını bırakmayan erkekler de var. Bir de böyle bir durum var. İşte Fransa'da, Avrupa'nın göbeğinde bu şekilde işlenen üzücü olaylar maalesef ortaya çıkıyor. Maalesef önümüzdeki günlerde eğer kapanma olursa ya da yeni yasaklar gelirse durum belki de daha da ağırlaşacak. Bilmiyoruz. Ne diyoruz? Allah korusun, Allah esirgesin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Fransa'da içinde bulunduğumuz günlerde bir kimlik kartı tartışması söz konusu. Bakalım detaylar neler? Fransa'da kimlik kartlarında İngilizce ifadelerin de yer alacak olması ortalığı karıştırdı. Milliyetçiler bu kararın Fransa ve Fransızcayı küçük düşürdüğünü öne sürdü. Fransa'da yeni kimlik kartları ülke siyasetini karıştırdı. Macron hükümetinin yeni kimlik kartlarında Fransızca ve İngilizce ifadelere yer vermesi milliyetçileri çileden çıkardı deniliyor. Yani İngilizceye tahammülleri yok ama milliyetçiler. Fransa'da ilk kez 1921'de kullanılan ve polislerin suçluları takip etmesinde kritik rol oynayan kimlik kartlarında bundan böyle soyadı ve uyruk gibi bölümlerinde hem Fransızca hem de İngilizce çevirileri yer alacak. Avrupa Birliği'nin yeni formatı uyarınca düzenlenen kartlar ve iki dil detayının diğer ülkeler tarafından da uygulanması bekleniyor. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro'da yer alan bu konuyla ilgili yorumda Macron'u Fransız kimliğinin temel esaslarını terk etmekle suçlanıyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği diyorlar, 27 tane ülke, hepimiz bir olalım, eşit olalım, şartlarımız aynı olsun deniliyor ama görüyoruz ki saygıdeğer izleyicilerimiz, şartlar, kafa, zihniyet yani şeyle alakası yok. Avrupa Birliği ile alakası yok. Yani
İngilizce yazmasına, uyruğunun İngilizce yazmasına tahammülleri yok. Buna da milliyetçilik diyorlar arkadaşlar. Aslında bu kafatasçılık. Başka bir şey değil. Bunun milliyetçilikle falan alakası yok. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Ben niye anlatıyorum bu haberi biliyor musunuz? Fransa'da göçmen olmak, yabancı olmak ne kadar zor bir şey. Bunun için anlatıyorum. Kimlik kartında İngilizce yazmasına tahammülü yok bu adamların. Fiziken insanların o ülkede yaşamaya hiçbir şekilde tahammülleri olmaz. Milliyetçilikmiş. Kardeşim bu neyi milliyetçilik? Avrupa Birliği bir karar almış. Diyor ki hem Fransızca yazsın hem de İngilizce yazsın. Ne var bunda? Ne var yani size soruyorum. Ne rahatsız ediyor? Türkiye'deki kimlik kartlarına bakın. Türkçe, İngilizce. Ne oluyor yani? Milliyetçilik elden mi gidiyor? Fransa elden mi gitti? Ne oldu kardeşim? Aslında diyorum arkadaşlar bunun milliyetçilik bu değil. Bu kafatasçılık. Onun için Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza yardım etsin. Bakın bu özellikle koronavirüs döneminde ırkçılık patlamış vaziyette. Her yerde olay var. Müslümanlara ve ülkede yaşayan göçmenlere, yabancılara karşı büyük tepkiler var. Olaylar var. Bu koronavirüs döneminde adeta patlama yaptı. Kimlikteki İngilizce yazıya dahi tahammülü yok. Sokaktaki bir göçmene tabii ki tahammülü olmaz. Ama sözü gelince diyorlar ki insan haklarının merkeziyiz, edebiyatın beşiğiyiz, demokrasinin tam orta noktasıyız. Yasalar, hukuk devletiyiz, biz hukuk devletinin ana merkeziyiz diyorlar. Lafa gelince bunlar. Kanunlara bakıyorsun. O çok güzel. Uygulama yok. Yani kişilerin kimliklerinde yazacak olan İngilizce kelimelere bile tahammül göstermeyecek kadar demokrasinin merkezi, insan haklarının merkezi, fenin, edebiyatın, sosyolojinin, mosyolojinin, bilmem nelojinin merkeziyiz diyorlar. Bu mu? Arkadaşlar Avrupa'nın pek çok ülkesinde zaten her şey sözde. Görüntü. Arka taraf başka bir şey söylüyor, ön taraf başka bir şey söylüyor. Bütün pislikleri halının altına süpürüyorlar. Türkiye'de bunlara diyor ki müttefikimiz diyor, bilmem ne diyor. Bunlar diyor müttefik. Yani sizin neyiniz müttefik kardeşim? Siz kendi çıkarlarınızdan başka hiç kimsenin çıkarını düşünmezsiniz. Koronavirüs başladığı dönemde bu Avrupa Birliği'nin ülkeleri birbirlerinin maskelerini çalmadılar mı? Ne, unuttuk mu bunları? Birbirlerinin maskelerini çaldılar bunlar. Bu kadar ucuzlar. Bu kadar ucuzlar. Birilerinde de böyle batı özentisi var. Özellikle Türkiye'de. İşte özendiğiniz adamlar bunlar kardeşim. Kimlikteki İngilizce kelimeye bile tahammülü yok. Bu kadar. Daha ne diyeyim ben yani? Allah Fransa'da yaşayan vatandaşlarımıza kolaylık versin. Aman dikkat edin, sakin olun, kimseyle uğraşmayın. Derdimiz ekmek davası kardeşim. Gurbette bulunanların büyükleri de sonradan gidenlerin de tek bir amacı var. İnsanca yaşayabilmek, ekmek parasını kazanabilmek. Başka bir amaç yok. Başka bir siyaset yok. Gizli bir plan yok. 1960'lı yıllarda Türkiye'den Avrupa'ya giden vatandaşların tek bir amacı vardı. Neydi bu? Bir ev parası, bir tarla parası, bir traktör parası biriktirip geriye dönmekti. Ama yıllar sonra olmadı. Dönemediler. Türkiye'deki şartlar istedikleri gibi gelişmedi, olmadı. Vatandaş çocuğunu, çoluk çocuğunu, eşini aldı gitti. Orada çocuğu oldu, orada okula gitti, orada yetişti. Yoksa kim hani gurbette kalmak ister kardeşim, gurbet hasreti çekmek ister. Hepsi ekmek davası içinde. Şimdi kalkıyorsunuz Fransa'da göçmenleri, şimdi hikayesini anlatmış olduğum yabancıları, göçmenleri ikinci sınıf insan olarak görüyorsunuz. Milliyetçiliğe etkiymiş bu. Kimliğinde İngilizce kelime bulunması. Bu mudur arkadaşlar milliyetçilik? Merak ediyorum. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi bu videonun altına yazın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben mi yanlış düşünüyorum acaba? Demokrasinin, insan haklarının merkeziyiz diyorlar ya. Bu mu yani? Bu mu?